Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Operatör Doktor Esra Corani, ben genel cerrah uzmanıyım. Eğitimimi Uludağ Üniversitesi'nden almıştım. Genel cerrah olarak da çalışıyorum ama ayrıca daha çok meme cerrahi ile ilgili daha çok odaklanmış oluyorum. Meme başlarından herhangi bir şekilde sıvı gelmesinden kastediyoruz. O sıvı spontan şeklinde, yani kendi kendiliğinden akmasını, çamaşırı tespit edilmesi veya üstüne değiştirme sırasında fark edilmesi veya bastırma sonrasında memeye bir masaj yapmadan sonra gelişmesinden kastediyoruz. Farklı akıntıları var. Fizyolojik akıntıları var, patolojik akıntıları var. Onları ayrıca olarak konuşacağız. Şimdi meme başından akıntıları çoğu zaman da fizyolojik akıntıları olarak kabul ediyoruz. Yani %80'ı onları iyi huylu, benin akıntıları olarak kabul ediyoruz. En önemli akıntıları tabii gebelik sırasında ve emzirme dönemleri sırasında süt şeklinde gelmelerini, çoğu kadınlarda gebelik erken haftalarda meme başlarında böyle şeffaf şeklinde akıntı geldikten sonra biraz bir tedirginlik oluşturabiliyor. Bu tamamen normal bir fizyolojik süresi. Gebelik sırasında meme hücrelerinde hem sayı olarak hem de hacim olarak proliferasyon ve hacim artışı gösterdiği için, emzirme için hazırlandığı için çoğu zamanlarda şeffaf akıntı şeklinde meme başlarından spontan, yani kendilerinden gelebilir. Bu tamamen normal bir fizyolojik süresi. Emziren kadınlarda da doğal olarak zaten süt gelmesi memelerinden. Ama bazı kadınlarda, emzirmeyen kadınlarda da süt gelebilir memelerinden. Ya şeffaf şeklinde gelebilir veya beyaz akıntı şeklinde kendilerinden gelebilir. Burada önemli olan bizim için her iki memeden mi geliyor? Tek bir memeden mi geliyor? Tek yerden mi geliyor yoksa farklı yerlerden mi geliyor? Çünkü ona göre tetkik edilmesi gerekecek. O akıntı rengi bizim için önemli. Şeffaf olup olmasını veya beyaz olup olmamasını, kanlı olup olmamasını, yeşil. Onları farklı tanılar ve farklı sebepler oluşturuyor çünkü. Meme başından akıntı gelen kadınlarda ilk olarak dediğim gibi her iki memeden geliyorsa bunu çoğu zaman da fizyolojik olarak kabul ediyoruz. Ya da hiperprolaktinime bağlı, yani vücuttaki prolaktin hormonu yükselmesine bağlı meme hücrelerinden süt salgılanabiliyor. Onun sebeplerini araştırıp ve takip edilmesi gerekiyor. Endokrin bozukluğu, yani hormon seviyelerinde bir bozukluk olup olmamasını tespit edilip ona yönelik bir tedavi verilebilir. Herhangi bir patoloji altında yoksa sadece takip yeterli oluyor bu kadınlarda. Ama farklı akıntılar, yani yeşil şeklinde akıntı veya kanlı şeklinde akıntı geliyorsa tabii bunu mutlaka daha ileri tetkikler yapılması gerekiyor. Her akıntı var olan kadınlarda mutlaka bir meme görüntüleme yapılmasını tavsiye ediyoruz. Mamografi, ultrason veya MR'la hastanın yaşına ve o durumuna göre takip ediyoruz. Çoğu zamanlarda biz bunu mamografi ve fokus ultrasonla tespit ediyoruz. Meme kanallarının içinde bir papillom gibi, yani et bezi gibi diyelim, bir parça var mı yok mu, o mu salgılıyor bu akıntı, yok mu, veya onun altında bir kitle var mı yok mu, onu tespit ediyoruz. Tabii onun altında kitle vesaire varsa veya kanalların içinde anormal bir patoloji varsa bunu ileri tetkik edilmesi gerekiyor. MR gibi veya duktografi gibi, yani o kanallardan girip kontrast madde vermemiz gerekebiliyor. Görüntüleme o şekilde yapılması gerekebilir. Ona yönelik bir tedavi oluşuyor. Bazı durumlarda kanserle ilişkisi olabilir ama bunu meme başından akıntıları bahsettiğimiz gibi röportajın başında %80'i aslında fizyolojik veya iyi huylu hastalıklardan kaynaklı oluyor. %5 ile 15 arasında meme kanseriyle bağlantısı olabilir ve bunu çoğu zamanlarda sadece meme başından akıntı şeklinde değil, onu eşlik eden, elle gelen kitle şeklinde de oluşabilir. Bunun için her meme başından akıntı görüldükten sonra biz mutlaka görüntüleme istiyoruz. Onun altında bir kitle var mı, başka bir patoloji var mı, onu ekarte etmek için. Ama çoğu zamanlarda onun kanserle ilişkisi olmuyor. Fizyolojik akıntıları herhangi bir cerrahi müdahale gerektirmiyor. Bunları sadece takip edilip veya hormon tedavileri verilmesi gerekebilir eğer onun altında bir hormon seviyeleri ve dengesizlik varsa. Ama cerrahi ne zaman oluyor? Kanalların içinde papillom dediğimiz işte sıkıntı varsa veya kitle varsa onun altına yatan,
Onları tetkik edilip ve onlara yönelik bir cerrahi yapılması gerekebilir. Ama çoğu zamanlarda meme başındaki akıntıları tekrar hatırlatıyorum. İyi huylu oldukları için herhangi bir cerrahi müdahale yapılmasına gerek yok. En önemli mesaj, meme başındaki akıntıları tespit edildikten sonra mutlaka bir meme cerrahi başvurmalarına gerekiyor. Çünkü onların o şikayeti fizyolojik olup olmadığını tespit edemezler, anlayamazlar. Düşük bir ihtimal de olsa kanser ile bağlantıları olabilir. Bunun için mutlaka tetkik edilmesi gerekiyor. Ama en önemli olan kısmını %80'i iyi huylu olduğu için bir paniğe kapmamalarını gerekiyor ve çok tedirgin olmamalarını gerekiyor. Tetkik edilip ona göre yönelik bir uygun tedavi başlatmalarını gerekecek. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.